Size dünyanın en karlı işlerinden birini söyleyeyim mi? Küresel ısınma. Evet, yanlış duymadınız. Herkes çevresel felaketten bahsederken birileri Kremlin'de şampanya patlatıyor. Çünkü buzlar eridikçe Rusya'nın altına tarihin en büyük enerji ve ticaret yolu rotası seriliyor. Süveyş kanalını bir kum havuzuna çevirecek trilyon dolarlık Kuzey Deniz Yolu'ndan bahsediyorum. Çünkü bu yol sadece haritaları değil, insanların cebindeki paranın değerini de değiştirecek. Hazırsanız eğer, buzulların altındaki yeni dünya düzenini anlatacağım. Yüzyıllardır dünya ticaretinin boğazı burasıydı. Mısır'ın elindeki bu ip tüm dünyayı yönetiyordu. Ama artık bitti. Burası Putin'in yeni Süveyş'i. 15 gün daha kısa. Korsan yok, Amerikalı yok ve en önemlisi anahtarı sadece Rusya'nın elinde. Eğer bu rota tam kapasite çalışırsa bildiğimiz jeopolitik yerle bir olacak. Bugün kimsenin konuşmadığı o beyaz savaşın perdesini aralıyoruz. Dünyanın en büyük kargo gemilerinin Mısır çöllerinde sıkışıp kalmaktan bıktığını mı sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. Onlar daha büyük bir şeyden korkuyor. Yok olmaktan. Rusya Kuzey Kutbu'nu nükleer güçle parçalarken sadece buzu değil, global ticaretin kurallarını da paramparça ediyor. Burası Kuzey Deniz Yolu. Yeni dünyanın yeni anahtarı. Ve bu videodan sonra haritaya baktığınızda artık sadece kar görmeyeceksiniz. Yaklaşan bir fırtınayı göreceksiniz. Dünya haritası kelimenin tam anlamıyla yeniden çiziliyor. Yüzyıllardır küresel ticaretin tek hakimi olan Süveyş kanalı bugün hiç olmadığı kadar büyük bir krizin eşiğinde. Hatırlayın, 2021 yılında Ever Given gemisi kanalda sıkıştığında dünya ekonomisi günde 10 milyar dolar zarar ediyordu. İşte tam o anlarda Kremlin'in pencerelerinden Kuzey Kutbu'na bakıp gülümseyen birileri vardı. Rusya dünyanın en büyük nükleer buz kıran filosuna sahip tek ülkesi. Ve onlar iklim değişikliğini bir felaket olarak değil, tarihin en büyük lojistik piyangosu olarak görüyorlar. Kuzey Deniz Yolu yani NSR, ticaretin kurallarını kökten değiştiriyor. Peki, matematik ne diyor? Lojistik devrim ve matematik. Şu anki düzende Çin'den yani Şangay'dan çıkan bir konteyner gemisi Rotterdam limanına gitmek için Süveyş üzerinden yaklaşık 21 bin kilometre yol kat ediyor. Bu yolculuk ortalama 35 ile 40 gün sürüyor. Korsan tehdidi altındaki Aden Körfezi'ni ve her an kapanma riski olan kanalları saymıyorum bile. Şimdi kuzeye bakın. Aynı gemi Rusya'nın nükleer buz kıranlarının açtığı yoldan giderse, mesafe sadece 13 bin kilometreye düşüyor. Bu 15 günlük bir zaman tasarrufu ve milyonlarca dolarlık yakıt kârı demek. Ama mesele sadece yakıt değil, mesele zaman. Geleceğin ekonomisinde en pahalı meta zaman olacak. Ve Rusya bu zamanı dünyaya kiralayan yeni gümrük memuru olmaya hazırlanıyor. Nükleer güç ve Rusya'nın dominasyonu. Peki, neden herkes bu yolu kullanamıyor? Çünkü Kuzey Kutbu şaka yapmaz. Buradan geçmek için sadece gemi yetmez. Buzun içinden bir bıçak gibi geçecek devasa nükleer güçlere ihtiyacınız var. Rusya'nın Antrika sınıfı buz kıranları nükleer reaktörleri sayesinde yıllarca yakıt ikmali yapmadan 3 metre kalınlığındaki buzları kağıt gibi yırtıp atabiliyor. ABD'nin elinde şu an operasyonel durumda sadece bir adet ağır buz kıran varken Rusya'nın elinde 40'tan fazla var ve 7 tanesi nükleer devlerden oluşuyor. Bu şu demek, Kuzey Kutbu'nda yolunuzu Rusya açar, kuralları Rusya koyar ve güvenliği Rusya sağlar. Putin burayı Rusya'nın iç denizi olarak tanımlıyor ve bu strateji NATO'yu ve Amerika'yı uykusuz bırakmaya yetiyor. Çin-Rusya ittifakı ve Kutup İpek yolu. Oyunun diğer büyük oyuncusu ise Çin. Pekin buraya Kutup İpek yolu diyor.
Malakka Boğazı'nda ABD donanması tarafından kuşatılmaktan korkan Çin için bu kuzey rotası hayali bir nefes borusu. Milyarlarca dolarlık yatırım limanlara, boru hatlarına ve lojistik merkezlere akıyor. Eğer Çin ve Rusya bu rotayı tam kapasite devreye sokarsa Mısır, Singapur ve hatta bazı Akdeniz limanları tarihin tozu raflarına kalkabilir. Gerçekçi gelecek ve Türkiye. Tabii her şey toz pembe değil. Arktik ekosistemi kırılgan. Dondurucu soğuklar makineleri bozuyor ve jeopolitik tansiyon her geçen gün artıyor. Ama gerçekçi bir gelecek perspektifiyle baktığımızda şunu görüyoruz. Isınan dünya ticaret yollarını eritiyor. Türkiye gibi bir köprü ülke için bu, doğu-batı ekseninin kuzeye kayması demek. Jeopolitik artık kumların üzerinde değil, buzların üzerinde yazılıyor. Peki sizce dünya bu nükleer hegemonyaya boyun mu eğecek, yoksa Kuzey Kutbu yeni bir dünya savaşının kıvılcımı mı olacak? Şimdi asıl soruyu sormanın zamanı geldi. Gördüğünüz gibi jeopolitik asla sadece bir toprak parçası değildir. Bazen kırılan bir buz parçası bir imparatorluğun doğuşu veya diğerinin çöküşü olabilir. Rusya'nın bu hamlesi önümüzdeki 20 yılın en büyük oyunlarından biri. Peki sizce Batı, Putin'in bu nükleer buz kıranlarını durdurabilecek mi? Yoksa Kuzey çoktan mı kaybedildi? Yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekçi geleceği konuşmaya devam edeceğiz. Abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.